Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda pek çok farklı projelerinizde değerlendirebileceğiniz tığ işi mini kare motif yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım. Kare motifin çapı 7 santimetre. Dilediğiniz renk kombinlerini uyarlayabilirsiniz. Ben motifi yaparken içerisinde batik, alize, cotton gold iplik kullandım. İsterseniz tek renk farklı bir ip de kullanabilirsiniz. Ve motifin anlatımını yaparken 2,75 milimetre tığ kullanacağız. Hazırsanız haydi vakit kaybetmeden başlayalım. Motifin yapılışına batik ip ile sihirli halka yaparak başlayalım. 5 zincir, halkanın içerisine ikili trabzan, bir zincir, halkanın içerisine ikili trabzan ve başlangıç zinciri ile birlikte aralarında bir zincir olacak şekilde toplam 8 tane trabzan yapmamız gerekiyor. Şu an 3 tane yaptık. Ve toplam 2, 4, 6, 8 tane ikili trabzanı yaptıktan sonra ipi sıkıştıralım. Bir zincir ve ilk yapmış olduğumuz zincirin tepesine kaydırma yaparak burayı birleştirelim. 2 zincir ve bu yapmış olduğumuz ilk başlangıç zinciri içerisinden 2 kez yukarıya doğru ilmek yükselterek fıstık yapalım. Ve tığda bekleyen ilmeklerden son bir tane kalana kadar toplayalım. Daha sonra kalan 2 ilmeği toplayalım. 2 zincir. Sonraki trabzana da aynı işlemi tekrar edelim. Ve gelen ilk boşluğa 3 trabzan yapalım. Burada yapmış olduğumuz 2 zincir birinci köşeyi oluşturmuş oldu. Sonra gelen trabzanın ortasından 2 kez ilmek yükselterek tekrar fıstık yapalım. İki zincir, sonraki trabzana tekrar fıstık yaparak ikinci köşeyi oluşturmuş olacağız. Sonra gelen boşluğun içerisine 3 trabzan ve bu şekilde sıra sonuna kadar yapmaya devam edelim. Toplam 4 tane köşeyi oluşturmuş olduk ve son boşluğun içerisine 3 trabzan yapalım. İlk
fıstığın tepesine kaydırma yaparak sırayı tamamlamış olduk. Bir zincir, ipi burada keserek beyaz renk ile devam edelim. Köşeleri oluşturacağımız için herhangi bir iki zincir boşluğundan ipi sabitleyebilirsiniz. 3 zincir, aynı boşluğun içerisine ikili trabzan, 2 zincir, aynı boşluğa 2 ikili trabzan yapalım. Ve sonra gelen fıstığın tepesine bir trabzan. Fıstıklar ortasında yapmış olduğumuz 3 trabzanın tepesine yan yana 3 trabzan. Bakın sonra tekrar fıstık var. Tepesine ikili trabzan. 2 zincir boşluğuna geldik ve ikinci köşeyi oluşturmak için bu boşluğun içerisine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapalım. Ve sıra sonuna kadar bu kenarda yapmış olduğumuz işlemleri tekrar edeceğiz. Altta yapmış olduğumuz fıstıkların tepesine bir trabzan, fıstıklar arasındaki 3 trabzanın tepesine yan yana 3 trabzan yapacağız. Diğer fıstıklar ortasındaki zincir boşluklarına da köşe oluşturarak yani 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan devam edeceğiz. Ve sıranın sonuna geldiğimiz zaman son fıstığın tepesine de ikili trabzan yapalım. İlk zincirin tepesine kaydırma yaparak sırayı tamamlayalım. Bir zincir, ipi burada keserek tekrar batik ip ile devam edelim. Herhangi bir köşeden ipi sabitleyebilirsiniz. 2 zincir, aynı boşluğun içerisine sık iğne, 2 zincir, aynı köşe boşluğuna 2 sık iğne ve şimdi yan yana 4 tane sık iğne yapalım. Ve tığın başını bir kez dolayarak altta yapmış olduğumuz 3 trabzandan ikincisinin ortasından yukarıya doğru 2 kez ilmek yükseltelim. Önce 2, daha sonra 2 şeklinde kapatarak sırayı tamamlayalım. Ve hemen görünen trabzandan başlayarak köşeye kadar yan yana 4 sık iğne yapalım. Köşeye 2 sık iğne, 2 zincir, 2 sık iğne.
Ve birinci kenardaki işlemi tekrar ederek önce yan yana 4 sık iğne, ve alttaki 3 trabzandan ortada bulunanın içerisinden ilmek yükselterek fıstık yapalım. Ve gelen ilk trabzandan itibaren köşeye kadar yan yana 4 sık iğne. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapmaya devam edelim. Ve sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk zincirin tepesine kaydırma yaparak sırayı tamamlayalım ve bir zincir yaparak ipi burada keselim. Son sıra için beyaz renk ile devam edeceğiz. Ve yapmış olduğunuz herhangi bir sık iğnenin tepesinden ipi sabitleyebilirsiniz. 3 zincir ve köşedeki 2 zincir boşluğuna gelene kadar alttaki tüm sık iğnelerin tepesine ikili trabzan yapalım. Köşeye 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Sonraki köşeye gelene kadar alttaki tüm sık iğnelerin tepesine ikili trabzan, diğer köşelerdeki zincir boşluklarına da 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman son trabzanı yaptık ve ipi burada keselim. Gizli birleştirme yapalım. İç içe geçmiş veler gayet muntazam oldu. Buradaki ipi de arka taraftaki ilmeklerin arasından gizleyebildiğimiz kadar gizleyelim ve düğüm yapalım ki sökülmesin. Yalnız bu ipi çok fazla sıkıştırmayalım. Görmüş olduğunuz gibi gayet muntazam oldu. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.